Doğum saatini bilmiyor musunuz? Doğum saati bulmaya rektifikasyon deniliyor. Bugün hem biraz yürüyüş yapacağız, size ortamı göstereceğim. Hem de en ucuz yoldan rektifikasyonunuzu yani doğum saatinizi bulmanızı nasıl sağlarsınız? Size en pratik yönden bunları anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle sizlere biraz ortamı göstereyim. Burası bir piknik alanı Kütahya'da. Arkadaşlar şimdi en çok sorulardan bir tanesi şu. Hocam ben doğum saatimi bilmiyorum. Doğum saatimi nasıl öğrenebilirim? Doğum saatini öğrenmenin birkaç yolu var. Bu yollardan bir tanesi arkadaşlar tabii ki doğduğunuz saati annenize sormanız. Tabii annenize sorduğunuz zaman bunlar bazen cevap veriyorlar. Akıllarında kalıyor. Bazılarında birkaç tane çocuk oluyor. Bazılarınız ikiz doğmuş oluyorlar. Ve bu ikiz doğanlar özellikle arkadaşlar hangisinin daha önce doğduğunu bilemiyorlar. Yani nasıl olsa ikisi de birbirine benziyor değil mi? Evet, böyle bir durum oluyor. Şimdi ikizleri sonraya bırakalım ama önce doğum saatini en pratik, en hızlı yoldan nasıl çözümlersiniz? Önce buradan bir başlayalım. Bundan sonra da bu işin biraz böyle profesyonel süreçlerinden sizlere bahsedeceğim. Şimdi dostlar, ilk yapmanız gereken şey doğum saatinizi annenize sormanız. Çünkü annelerden daha iyi hiç kimse doğum saatini bilemeyebilir. Annenize sordunuz ama dedi ki kızım, oğlum ben hatırlamıyorum dedi ve siz de tam o noktada kendinizi biraz böyle çıkmazda hissettiniz. İlk yapmanız gereken şey siz doğarken mutlaka yanınızda birileri varmıştır arkadaşlar. Anne, teyze, dede, ebe, anlatabiliyor muyum? Mutlaka birileri varmıştır. Gideceksiniz, ilk önce onları sıkıştıracaksınız. Teyze ben kaçta doğdum? Annem beni doğururken sen yanında mıydın? Nine, teyze, ebe. Bunlara bir soracaksınız. Şimdi bunlardan aldığınız cevapları birbiriyle kıyaslayacaksınız. Bu şekilde daraltacaksınız. Biri diyecek ki işte akşam ezanı vakti doğmuştun. Biri diyecek ki inekler sulamadan yeni gelmişti. Biri diyecek ki tarlaları yeni sürmüştük ve o tarlaları sürerken işte yeni ekinler biçilmişti filan gibi şeyler söyleyecekler. Bunlardan aldığınız bilgileri önce birleştireceksiniz. Tamam mı? İlk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi bu. Özellikle arkadaşlar Anadolu'da şöyle bir durum oluyor. Anadolu'da şöyle bir durum oluyor. Ezan saatleri oldukça belirleyicidir. Mesela işte yatsı daha yeni okunmuştu. Baban teravihten gelmişti. Ondan sonra sabah ezanı okunuyordu sen doğarken gibi cümleler duyacaksınız ki Türkiye'de özellikle bu oldukça belirleyici bir yöntemdir arkadaşlar. İnanılmaz derecede belirleyici bir yöntemdir. Şimdi dediler ki işte sabah ezanı daha yeni okunmuştu ya da ikindi vaktiydi dediler. Hemen doğduğunuz tarihi Google var ya, Hazreti Google'a yazıyorsunuz doğduğunuz tarihi. Oradan yukarıdan görselleri işaretliyorsunuz. Ve doğduğunuz tarihi yazıyorsunuz, yanına da takvim diyorsunuz arkadaşlar. Bu doğduğunuz tarihte takvim yazdığınızda şu çıkacak. Karşınıza şu çıkacak. Oradaki takvimde ezan saatleri çıkacak arkadaşlar. İşte denildi ki yatsı ezanı yeni okunuyordu. İşte baban teravihden yeni gelmişti. Tabi bazı teravihler hatimle kılınıyor biliyorsunuz. Oraya da dikkat etmek lazım. Bunlar denildi. İşte oradaki Google görselleri takvim yazdığınızda ezan saatlerini orada görebilirsiniz. Ve o ezan saatleri doğum saatinizi bulmaktaki en ücretsiz, en kolay, en doğru yöntemlerden bir tanesi. Bunu da tabii siz tek başınıza doğmuş olamazsınız. Siz doğarken mutlaka yanınızda birileri varmıştır. İşte hala, teyze, nine birileri mutlaka varmıştır. O birileriyle de konuşacaksınız. İyice daraltacaksınız. Ortalama yarım saatlik bir düzleme geldiği zaman özellikle de güneş değil de yükselen burç değiştirmiyorsa bu oldukça belirleyicidir arkadaşlar. Bu oldukça belirleyicidir.
Şimdi ilk yöntem ücretsiz ve en pratik yöntem değerli arkadaşlar işte bu yöntem. Yani Google görsellere doğum tarihinizi yazdınız. Sonra da dediniz ki işte ezan saatini öğrendiniz. Oradan takvimden o doğduğunuz tarihte ezan kaçta okunuyorduysa bunu da belirlediniz. Bu şekilde en pratik bir yöntem. İkinci yöntem arkadaşlar bu profesyonel yöntem. Doğum saati bulmakta buna ne deniliyor? Rektifikasyon hizmeti deniliyor. Rektifikasyon hizmeti alırsınız. Rektifikasyon hizmeti aldığınızda bu ücretlidir. Size bir form göndeririz. Bu formda hayatınızdaki önemli tarihleri soruyoruz. İşte yurt dışına çıkış tarihi, evlenme tarihi, boşanma tarihi, çocuklarınızın olduğu tarih, anne baba ayrıldıysa, öldüyse bunların tarihleri gibi tarihlere bakarız. Ve bu tarihler oldukça arkadaşlar belirleyicidir. Valla evde sürekli oturuyoruz, edit yapıyoruz. Azıcık bile yürüyünce böyle nefesimiz daralmış oldu. Şimdi bu formu doldurduk. Doldurduk arkadaşlar bu formu. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi bu formu doldurduğumuzda siz bize bu formun dolusunu gönderiyorsunuz. Biz size 2 haftalık bir çalışma yapıyoruz. Yani 1 ile 2 hafta arasında değişiyor. Aslına bakarsanız biz doğum günü de buluyoruz. Yani doğum gününü bilmeyenler için doğum günü bulma tarihi de yapıyoruz. Bir saniye. Ancak son dönemde arkadaşlar doğum günü bulmayla ilgili alanı yapmıyoruz. Çünkü çok zaman alıyor. Doğum günü bulmak sanırım Türkiye'de bunu bir tek yapan biz vardık şimdiye kadar. Doğum günü bulmayla alakalı bu çalışmayı yapan biz vardık. Belki yapan arkadaşlar vardır ama ben bilmiyorum yani kaç kişi yapıyor bunu. Tabii bunun için de kendi kullandığımız programların bir sürü ayarlarını değiştiriyoruz. Sonra program karışıyor. Dolayısıyla artık doğum günü bulma işlemi yapmıyoruz. Uzun sürüyor, çok yorucu bir iş ve çok aşırı derecede vakit alan bir şeydir doğum günü bulmak. Rektifikasyon yoluyla doğum günü bulmak için biz özel yazılımlar kullanıyorduk. Yani özel yazılımlar yaptırdık bu iş için. Ve Uranyen tekniklerin en gelişmişlerini biz kullanıyorduk arkadaşlar. Uranyen tekniklerin en gelişmişlerini biz kullanıyorduk. Sonra dediğim gibi bizi çok aşırı derecede vaktimizi aldığı için o işlemi bıraktık. Ama rektifikasyon için sizlerin en kolay yani doğum saatinizi bulmak bizim aşağı yukarı dediğim gibi bir hafta, bir gün duruma göre değişiyor. Şimdi saat bulmanın bize faydası şu. Yükselen burcunuzu bilmezseniz çok önemli bilgiler kaybedersiniz. Neden biliyor musunuz? Haritanızın akışı, kadersel akışı şeye göredir. Yükselen burcunuzun olduğu alana göredir arkadaşlar. Yükselen burcunuzu bilmezseniz özellikle öngörülerde problemler olabilir. Tutmayabilir öngörüler. Ve oradaki aslında zodyaktaki kader çarkı yani sizin süreçleriniz değerli arkadaşlar o süreçler oradaki akışın varlık alemine çıkması kaderinizin gerçekle buluşacağı noktayı bize anlatıyor. O yüzden de yükselen burç çok önemlidir. Peki yükselen burcunuzu bilmezseniz doğum haritanıza bakamaz mısınız arkadaşlar? Doğum haritanıza bakabilirsiniz. Doğum haritasında çok fazla şeyler öğrenilebilir. Mesela neler öğrenebiliriz hocam derseniz. Birincisi hayat sınavlarınızı öğrenirsiniz. Gününüz belli olduğu için ayınız da belli aşağı yukarı. 3,5 günde bir burç değiştirir, 2,5 günde bir ev değiştirir. Bu da sizin duygusal katmanlarınızı bilmemizi sağlar. Bunları bildikten sonra zaten doğum haritanızda, hayatınızda sizi zorlayan yönler, hangi tarafa gitmeniz gerekiyor, işte ay düğümleriniz de belli zaten. Daha mutlu, huzurlu, refahlı bir hayat yaşayabilmek için neler yapmalısınız? Bunları bilmek için yükselen burcunuzu tam olarak bilmeseniz de bunlar olur.
Öngörülerde ise bunların da zamanlamalarında bir takım tutarsızlıklar olur. Şimdi yükselen burcu saati biliyorsunuz. Bazılarınız işte şey yapıyor. Ne giriyor? İnternet sitelerinde çıkartıyor. Bu farklı çıkartılmasının sebebi de arkadaşlar şu. Birincisi mesela ben Placidus harita sistemi kullanırım. Bazı arkadaşlar Wolfsign harita sistemi kullanıyorlar. Wolfsign harita sistemi kullananlar genellikle sadece öngörülerle ilgili alanlarda işlemler yapıyorlar arkadaşlar. Placidus'ta hem karmik hem hayat amaçlarınız hem karakteriniz, çünkü evlerin kasplarındaki giriş burçları değişiyor. Bunlara bakılabiliyor. Her türlü de bakılabiliyor. Şimdi bu ikisi haricinde üçüncü bir yöntem daha var arkadaşlar. Üçüncü yöntem de şu. Sizin haritadaki kişilik analizinize göre yapılan bir rektifikasyon daha var. Bu da ücretsiz, basit bir şekilde yapılabilecek bir harita ama iyi bir astrolog bunu yapabilir. Burada da birçok kişinin yanlış yaptığı, yanıldığı nokta şu. Eğer birinci evinize kolektif bir gezegen geldiyse, mesela Uranüs, Plüton, Neptün, orada sizin algılanan şeklinizi değiştirir. Örneğin sen normalde bir yükselen yay burcusundur. Ama Neptün gelir senin birinci evine yerleşir. Neptün gelip senin birinci evine yerleştiği zaman, o zaman sen dışarıdan bir balık burcuymuş gibi algılanırsın. Anlatabildim mi? Bu da ben böyle değilim. Yay burcu biraz daha işte hoplar zıplar. Ben ise daha böyle tasavvufa meraklıyım, bilgiye meraklıyım şeklinde bir karakterle ilgili yanılsamalara neden olabilir. Bir. İkincisi de insanların arkadaşlar dönemleri vardır. 33 yaşınıza kadar olan bir dönem vardır. Ondan sonra 33-45 arası bir dönem vardır. Ondan sonra 45-55 yaş arası dönem vardır. Buralarda da yükseleniniz her zaman güneş gibi olur. Ayınız güneş gibi olur yaş bareminize göre. Yani diyelim ki siz çılgın bir kova burcuydunuz. Bu kova burcu olmanıza rağmen ne oldu? Yaşınız geldi 45'e 50'ye. O eski halinizden hiç eser kalmadı. Dolayısıyla sizin günümüzdeki karakter yapınıza göre yapılan analiz ne olacaktır? Tutmayacaktır. İşte bu yüzden karaktere göre yapılan analizlerin bu tarz handikapları olabilir. Yani bunları da hani psikolojik astroloji standartlarına göre çok iyi bilen birisi yapabilir. Yani benim haritayı gördüğüm zaman zaten haritanın açılımı nerelerde tıkanıklık yapıldı bellidir. Bir diğer konu da sinastri analizi arkadaşlar. Sinastri analizi dediğimiz ilişki analizi. Diyelim ki sen burcunu, yükselenini biliyorsun. Ama karşı tarafın sadece doğum tarihini biliyorsun. Bu durumda hocam bir ilişki analizi yapılabilir mi? Yapılırsa da ne kadar tutarlı olur? Kesinlikle bir ilişki analizi yapılır ve çok da ciddi anlamda tutarlı olur. Neden? Senin doğum tarihin, yükselenin belli olduğu için, saatin de belli. Karşı tarafın haritasını senin haritanın üzerine bindirdiğimizde karşı tarafın seninle olan uyumuna bakarız. Karşı tarafın yükselen burcundan başka birçok yerine bakılır. İşte Ay, Güneş kavuşumları, Venüs, Mars kavuşumları vesaireler. Bunlar da ne oluyor? Zaten senin ilişki dinamiklerini oluşturuyor. Kısaca karşı tarafın doğum saatini bilmene gerek yok. Evet, o en başından anlattığım üçüncü kısma geleyim. İkizler nasıl bakılır? Şimdi ikiz çocuk doğduğu zaman ilk doğan kişinin güneşi ve yükseleni bellidir. Ancak ikinci doğan kişinin yükseleni alçalanı olur. Anlatabildim mi? Yani ne demek? Bu şu demek. Sen doğdun, birinci çocuksun. Diyelim ki senin yükselenin Aslan. Ama kardeşinin yükseleni Kova. Anlatabildim mi? Bunu da bir çocuk doktoru, astrolog keşfetmiş dünyada ilk olarak. O çocuk doktoru, astrolog bu konuda gözlemler yaparak bunun böyle olduğunu düşünmüş. Ve hakikaten de bizim ikizler üzerinde yaptığımız çalışmalarda ikisi de ikiz olmasına rağmen
toplumsal algıda ya da bir takım dinamiklerde birbirlerinden olduklarını görüyoruz. İşte bu farklı olmalarının altında yatan ana unsur birinin yükseleninin diğerinin alçalanı olması. Evet arkadaşlar, videomu beğendiğiniz için, paylaştığınız için, hype'ladığınız için teşekkür ederim. Tabii bu teknik bir konu. Doğum haritası analizi almak isterseniz, rektifikasyon ya da bu konularda bilgi almak isterseniz 0543 2090 444 nolu WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Aynı şekilde astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilir. Bu konularla ilgili daha geniş bilgiler de oralarda mevcut arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere.